Ben bal kabağıyla yapılan tarifleri çok seviyorum. Artık zamanı gelip tezgahlarda yerini almışken epeydir yapmayı düşündüğüm bal kabaklı ekmek tarifimi denemek istedim. Ortaya bu bal kabağı aromasıyla dolu enfes ekmek çıktı. Ayrıca tarifimi hazırlarken sonbahar ruhunu tam verebilmek için tarçın, yeni bahar ve biraz da muskat rendesi ekledim. Yumuşacık dokusuyla ve tatlı turuncu rengiyle bu ekmek çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. İyi seyirler. Önce bal kabağı püresini hazırlayalım. 300 gram bal kabağı ve 1 çay bardağı suya ihtiyacımız var. Bal kabağının kabuklarını ve yeşil kısımlarını temizledikten sonra küp doğrayın. Küçük bir tencereye alın. Üzerine 1 çay bardağı suyu ekleyin. Karıştırın, kapağını kapatıp haşlamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ateşi kısın. 15-20 dakikada yumuşadı ama dibinin tutmaması için arada bakın. Gerekirse biraz su eklersiniz. Haşlanma süresi bal kabağının cinsine göre farklılık gösterebilir. Şimdi el blenderı ile püre kıvamına getirelim. Arada büyük parçalar kalmasın. Emin olmak için tel süzgeçten de geçirdim. Bal kabağı püremiz hazır. Şimdi soğuması için bekletelim. Mayayı hazırlamak için 1 paket instant maya, 1 çay bardağı ılık süt ve 2 yemek kaşığı bal gerekli. Mayanın üzerine ılık sütü alın. Sütün ısısı 45 dereceyi geçmesin. Yani serçe parmağınızı yakmasın. Üzerine balı ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırın. Bırakalım maya balla beslensin. Üzerinde baloncuklar çıkana kadar bekletin. Biz bu arada kuru malzemeyi hazırlayalım. Ben 4 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm 110 gram, yani 440 gram un yeterli geldi. Geniş bir kaseye unu alın. Hamur işi yaparken unu önceden eleyin. Üzerine 1,5 çay kaşığı tuz, çeyrek tatlı kaşığı yeni bahar, çeyrek tatlı kaşığı tarçın ekleyin. Yeni bahar ve tarçın baskın baharatlar olduğu için ölçüyü aşmayın. Tatlar birbirinin önüne geçmesin. Çeyrek tatlı kaşığı muskat rendesi ekleyelim. Toz muskat almayın. Mutlaka kendiniz rendeleyin. Bu kadar yeterli. Hepsini tel çırpıcıyla karıştıralım. Tüm tatlar una eşitçe dağılsın. Bu arada maya güzelce kabardı. Kuru malzemeyi ekleyebiliriz. Hamura 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Bu ekmeğe yumuşacık bir kıvam verecek. Sıra günün yıldızında, bal kabağı püresi. Kullanmadan önce iyice soğuduğundan emin olun. Hepsini tahta kaşıkla karıştırın. Tüm malzemeler birleşsin. Hamur ağırlaşınca elinizle toparlayın. Tezgaha biraz un serpin. Hamuru tezgaha alın. Hamurun sıvıyı çekmesi için yaklaşık 10 dakika yoğurun. Harika bir hamur oldu. Nemli ama ele yapışmıyor. Hamuru biraz düzleştirin. Kenarları içe katlayıp birleştirin. Katlanan kısım altta kalsın. Top şeklinde yuvarlayın. Kasenin içini yağlayın. Hamuru kaseye alıp üzerini streç filmle kapatın. Mutfağın sıcak ve karanlık bir köşesinde 1 saat mayalanmaya bırakın. Şuna bakın, 1 saat güzelce kabarmasına yetti. Şimdi üzerini açıp hamuru tezgaha alalım. Üzerine basın ve biriken havayı çıkarın. Avucunuzun içiyle bastırarak biraz daha yoğurun. 11'e 25 santim ölçüsünde baton kek kalıbı kullandım. Kalıbın içini iyice yağlayın. Hamura dikdörtgen şekil verin. 2 ucunu içe katlayın. Katladığınız yerleri birleştirin. Diğer 2 ucu da katlayıp birleştirin. Katladığınız kısım altta kalacak şekilde kalıba alın.
Üzerine bastırarak düzleştirin. Streç filmle hava almayacak şekilde kapatın. Ama biraz boşluk kalsın ki rahatça yükselip kabarsın. Bu sefer 30-35 dakika bekletiyoruz. Evet, ikinci mayalanma da tamam. Harika bir ekmek olacak. Şimdi üzerini keskin bir bıçakla 1 santim keselim. Ben yanlarına da şekil verdim. Bu arada fırınınızı önceden turbo ayarda 190 derecede ısıtın. Ekmeği fırına verdikten 10 dakika sonra ısıyı 170 dereceye düşürün. Üzerine yumurta akı sürüyorum. Çünkü kabak çekirdeğiyle süslemek istedim. Böylece çekirdekler düşmez. Ekmeğin fırında pişme süresi 40-50 dakika arası. Siz yine de kontrollü gidin. Artık fırına gidebilir. Rengiyle, dokusuyla ve enfes tadıyla harika bir ekmek oldu. Pazar kahvaltılarınız için nefis bir alternatif. İçerisine eklediğimiz baharatlar sayesinde mis gibi kokuyor. Yumuşacık bir ekmek. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Malzeme listesini videomun sonunda ve açıklamalar bölümünde görebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.